Herkese selamlar olsun, merhabalar. Benim değerli takipçilerim, arkadaşlarım ve YouTube kanalımın yeni misafirleri. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben bugün bakın güneşli, çok güzel hava. Dışarılara çıktım. Çünkü çok güzel bir sitede oturuyorum ve bu sitede bütün benim istediğim, sizlere faydalı tarifler çekebileceğim muhteşem bitkiler yetişiyor. Bugün sizlerle sağlıklı bir tarif paylaşacağım arkadaşlar. Mutlaka bu tarifi herkes baştan sona kadar izlesin lütfen, rica ediyorum. Ve sonra dönüşleri tabii ki de yorumlarda yapacaksınız diye umuyorum arkadaşlar. Evet, gelelim bitki toplamaya. Evet, bugün toplayacağım çok faydalı, sağlıklı bitki bu kara hindiba bitkisidir. Bakın burada, merhaba. Sağ olun. Bakın burada çok güzel büyüyorlar. Şu an tam zamanıdır kara hindiba toplamanın arkadaşlar. Şimdi kara hindibayı şöyle alıyorum. Evet, şöyle aldım ve sizlere göstermek istiyorum. Böyle içinden sütler çıkıyor, gördünüz mü? Şimdi bu sütleriyle birlikte güzel bir tarif çekeceğiz sizlerle. Muhteşem faydasını göreceksiniz. Evet, topluyorum şimdi ben. Devam ediyorum. Şimdiki çekeceğimiz tarife bu. Böyle bir 3 dalını koparmış olduk. Bu yeterlidir. Şimdi gelelim asıl tarifimize. Evet arkadaşlar, kara hindibayı sizlere güzelce anlatmak istiyorum. Bakın, bitkinin şöyle sarı çiçekleri var. Sarı çiçekleri açılıyor. Sonra böyle bir tüy oluşuyor. Onu da böyle üf diye üfleyip oynuyoruz. Oynuyorduk daha çocukken biz. Siz de belki oynuyordunuz öyle. Yani bu bitki budur. Yani kara hindiba nedir, nasıldır? Onu tabii Google'dan da açıp bütün bilgileri okuyabilirsiniz. Fotoğraflarını da görebilirsiniz ve ona göre de bu bitkiyi toplarsınız. Для моих русскоговорящих зрителей я хочу рассказать поподробнее об этом лекарственном, полезном одуванчике. Это трава одуванчик. Если вдруг Google переведет неправильно, я просто хочу вам выразить словами и рассказать, что это одуванчик. Вот он, у него желтые такие листья, и потом он превращается в такой пуховый шарик, и мы его потом как бы с ним играемся, да? Вот эта трава. Evet, topladığımız kara hindiba bitkisini önce bir tozunu alalım arkadaşlar. Güzelce durulayalım soğuk suda. Bu tarifin çok faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Herkes hazırlayıp yapsın, evde bulunsun ve güzel sonuçlar alacaksınız. Şimdi de kara hindibanın yapraklarını kurulayalım güzelce. Önce kara hindiba yapraklarını doğrayalım böyle küçük. Ne varsa arkadaşlar doğada var. Doğada zaten Yaratan yaratmış bizim için böyle güzel faydalı bitkileri. O yüzden alıp mutlaka yapıp kullanmamız lazım. Ve bitkilerin faydalarını da bilmemiz lazım. Hangi bitki hangi faydasını bize verebilir. Şimdi kara hindiba bitkisini bir tencereye alalım. Tabii ki de çelik tencerede de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben cam tencere kullanıyorum ki görüntü güzel olsun, sizler net görebilsin diye. Geçen yorumlarda yazmış bir arkadaşımız. Cam tencere mi olması lazım? Hani
çelik tencere kullansak olmaz mı? Olur tabii ki. Demir tencere de kullanabiliriz. Çelik tencere de kullanabiliriz. Şimdi de biraz özünü çıkarmak amaçlı şöyle bir ezelim. Güzelce böyle özünü çıkara çıkara ezdik. Şimdi alıyoruz saf, çok faydalı olan zeytinyağından arkadaşlar. Zeytinyağından yaklaşık 150 mililitre dökelim. Ve şimdi ocağa yerleştiriyoruz. Ocağa yerleştirdik. Ocağın ateşini böyle bir kısık ateşte açalım. Önce bir güzelce karıştıralım. Ve yağın ısınmasını bekliyoruz arkadaşlar. Yağ böyle bir kısık ateşte kaynamaya başlayınca 10 dakika arkadaşlar arada böyle karıştırarak kısık ateşte 10 dakika kaynatalım lütfen. 10 dakika kaynattıktan sonra alıyoruz ocaktan. Şimdi yağın biraz soğumasını bekleyeceğiz. Yağ da ılık halinde arkadaşlar şia yağı ekleyeceğim. Evet, bu şia yağı ile ilgili çok soru soruluyor. Nereden bulacağız? Nereden aldınız? Şimdi şia yağı pembe renginde de olabilir, beyaz renginde de olabilir, aynı zamanda da sarı da olabilir. Ben bu yağı fark ettiyseniz burada Arapça da yazıyor. Dubai'den aldım, orada gördüm. Çok güzel bir yağ varmış orada, şia yağı. Sizde tabii ki de bu her yerde, dünyanın bütün yerinde satılan bir yağdır. Aktarlardan alabilirsiniz. Hem beyazı olur, hem pembesi olur, hem sarısı olur. Hepsi de aynı kalitededir arkadaşlar. Evet, şia yağından bir yemek kaşığı ben ekliyorum. Güzelce bir karıştırdığımızda şia yağı zaten ılık zeytinyağının içinde eriyecektir. Karıştıralım. Bu yağımız arkadaşlar çok sağlıklı bir yağ dedim ya. Ne için faydası olur? Bu yağımız egzema, ciltteki oluşan lekeler, kızarıklıklar, bütün kaşıntılar, çok böyle şiddetli egzema olsa bile güzel yardımını eden bir yağdır. Biliyorsunuz benim zaten 4 senedir devam eden egzema şu avuçlarımda oluşurdu. 4 sene devam etmişti ama ben sonunda bu egzemamı yendim ve şu an avuçlarım bakın tertemiz. Hepsi gitti, yok oldu. Hem de ayak tabanlarımda da vardı. Siz de bunu hazırlayınız, yapınız ve kullanınız mutlaka. Aynı zamanda da ciltteki lekeleri alır, siliverir yani bu yağ. Şimdi bunu böyle şia yağıyla karıştırdıktan sonra süzüp alalım yağımızı. Yağ süzmek için bir süzgeç ve gazlı bez kullanıyorum arkadaşlar. Güzelce süzülsün diye. Şimdi yağımızı süzelim. Dediğim gibi arkadaşlar kara hindibanın sezonunu kaçırmayın. Zamanını kaçırmayın. Şimdi tam zamanı. Ve bu bitki kendi kendine yetişiyor. Kendi kendine çıkıyor ve yetişiyor arkadaşlar. Şu an tam zamanı. Toplayınız ve yapınız. Bunu böyle özel ekmeye gerek yok. Doğanın verdiği nimetidir. Evet, yağını süzüyoruz böyle. Güzelce. Oh! Yemyeşil çok güzel bir yağ oldu.
Ve şimdi bu yağımıza arkadaşlar E vitamini ekleyeceğim bakın. 4 kapsül E vitaminini şöyle kapsülüyle birlikte atacağım. Eriyecek zaten içinde. Bolca E vitamini ekleyin ki bizim cildimize E vitamin çok faydalıdır. Cildi hızlı bir şekilde toplar arkadaşlar, toparlar. Çünkü egzemalar, kaşıntılar oluştuğunda cilt soyuluyor bir de. Bu E vitamini muhteşem toparlamaya yardım eder tabii ki de. Ama direkt E vitamin kendisini tabii uygulamayız. Böyle yağlarda, kremlerde birlikte uygulayacağız. Şimdi öncelikle alayım bir güzel karıştırayım. E vitamin kapsülleri eridi mi? Evet, eridi. Bu yağımız şimdi hemen kullanıma hazırdır. Bu şekilde hazırladık. Şimdi de uyguluyoruz arkadaşlar. Nasıl uyguluyoruz? Alıyoruz yağı. Günde bir defa olarak böyle egzema hangi cildinizin, bedeninizin hangi yerinde oluştuysa o yerlere uyguluyoruz böyle ince ince. Hem güzel nemlendirir cildi, besler, hücreleri besler, E vitamininden de verir. Kara hindiba zaten kendisi de E vitamine çok zengin bir bitkidir. Güzelce böyle uyguluyoruz. Günde bir defa sadece akşamları uygulayıp bu şekilde uyguladıktan sonra elimizi yıkamadan gidip mesela biraz zaman geçip güzelce yağ emildiği zaman, sindiği zaman cildimize uyumaya gidebiliriz arkadaşlar. Şimdi de kara hindiba yağından hazırladık bu kadar bolca. Bundan ciltteki lekeleri silecek olan böyle tam anlamıyla alıp silecek çok güzel bir yüz maskesi hazırlayacağım sizlere. Şimdi alıyoruz bir tencere. Kara hindibanın yapraklarını tencereye yerleştirelim. Şöyle bir 6-7 yaprağını yerleştirmemiz yeterlidir arkadaşlar bizim için. Şimdi muhteşem leke silecek olan, cildi beyazlatacak olan, ciltteki lekeleri yok edecek olan bir tarif hazırlıyorum sizlere. Üzerine yaklaşık 200 mililitre bir su bardağı su dökelim ve tenceremizi ocağa yerleştirelim. Tencereyi yerleştirdim ocağa. Ateşini yüksek ateşte açıyorum ve suyun kaynamasını bekleyelim. Su kaynamaya başlayınca ateşini kısık ateşte yapalım ve 7-8 dakika kaynatalım. Evet, böyle suyun rengi değişti. Bakın 10 dakika kısık ateşte kaynattım. Şimdi de ocağın altını kapatıyorum ve soğumasını bekliyorum. Kara hindiba suyu soğuduktan sonra süzüp alıyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı dolusuyla nişasta, mısır nişastasından ekliyoruz. Önce bir güzel karıştırmamız gerekiyor. Çünkü nişasta böyle suyun altına çöküyor. Çöktürmeden şöyle güzelce bir karıştırıverin. Ondan sonra tencereyi ocağa yerleştirelim arkadaşlar. Ocağın ateşini hemen hemen böyle çok az açıyorum ve sürekli karıştırarak 2-3 dakika kaynatacağız. Çok kısık ateşte olmalı. Evet, bu şekilde bakın hemen 2-3 dakika içinde su kaynamaya başlayınca kısık ateşte böyle bir kremsi kıvama geliyor. Kapatalım ocağı ve tencereyi ocaktan alalım. Şimdi ocaktan aldıktan sonra böyle bir güzelce karıştıralım ve ılık hale gelmesini bekleyelim yani. Şimdi nişastamız soğudu.
yüz maskesini oluşturmaya başlıyoruz. Öncelikle buraya ben aloe vera hazır jelinden eklemek istiyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar hazır aloe vera jelinden ekleyelim. Hazırladığımız kara hindiba yağından 1 çay kaşığı ekliyoruz. Bir limon alalım arkadaşlar. Limon cilt beyazlatmada çok iyi bir bitkidir arkadaşlar. Evet, limon suyundan şöyle 1 çay kaşığı kadar miktarı sıkıp ekliyoruz. Ve şimdi hepsini güzelce bir karıştırıyoruz. Biliyorsunuz buraya zaten kara hindiba yağına E vitamini de ekledik. Şia yağı da ekledik. Çok güzel, muhteşem bir yüz maskesidir. Bu şekilde hazırlayınız ve kara hindiba yağını da kullanınız. Evet, bakar mısınız? Güzel kıvamlı bir yüz maskesi hazırladık. Şimdi de bu yağı dediğim gibi hemen uygulamaya hazırdır. Saklanma raf ömrü 6 aya kadar karanlık ve serin ortamda saklayabiliriz arkadaşlar. Ve önceden söylediğim gibi uygulamasını yapınız. Çok güzel sonuçlar alacaksınız. Şimdi bu yüz maskesini uygulamasına gelelim arkadaşlar. Şöyle önce cildimizi temizliyoruz. Temizlenmiş cildimize maskeyi uyguluyoruz. Maskeyi yüzümüze, boyun dekolte bölgesine, ellerimize de uygulayalım mutlaka. Çok güzel botoks etkisini de gösterecektir. Nişasta ve aynı zamanda cildinizdeki oluşan lekeleri yok edecektir bu yüz maskesi. Mutlaka bu şekilde hazırlayıp uygulayınız. Evet, yüz maskesini ellerimize, yüzümüze ve boyun dekolteye uyguladıktan sonra mimik hareketler yapmadan 30 dakika uzanıp bekliyoruz. Ondan sonra yüzümüzü yıkayalım. Kalan maskeyi de bir kaba alın. Ve kalan miktar maskeyi arkadaşlar bir kaba yerleştirdikten sonra, biraz çok oldu ama bir şey değil. Evet, bir kaba yerleştiriyoruz kalan miktar yüz maskesini ve buzdolabında 7 güne kadar saklayabiliriz. Bu yüz maskesini haftada 3-4 defa yapmanızda fayda var arkadaşlar. Ve yüz maskesini uyguladıktan sonra 30 dakika beklettikten sonra yüzümüzü yıkıyoruz, kuruluyoruz, ardından cilt tonerimizi siliyoruz ve ardından tabii ki de nemlendirici kremlerimizi uygulamayı da unutmayalım. Sabahları da güneşten koruyucu kremi uygulamayı ihmal etmeyiniz lütfen. Güneşten koruyucu, güneşin ışınlarından koruyucu kremi her gün sabah kullanmamız gerekiyor. Hem kışın hem yazın arkadaşlar. Evet, tarifi umarım beğenirsiniz. Lütfen yorumlarda geri dönüşüm yazınız. Sizlerden bekliyorum. Sonraki tarifleri de izleyiniz.